dostlar, nasılsınız? Bugün Finlandiya'da güzel bir gün. Finlandiya havasına göre tabii ki. Hava yine kapalı, dışarısı soğuk ama en azından rüzgar yok. Ben de bugünün fırsatını verip göl kenarına gidip bir balık tutmaya çalışacağım. Ama balık tutmaya çalışmadan önce size hemen kısadan bir balık ekipmanlarımı tanıtmak istiyorum. Misinam var, beyaz misina. Özellikle gölde kullandığım misinalardan bir tanesi bu 0.25'lik. 5.6 kilogram çekeri var ama bu doğrusal çeker kuvvet. Başka yönlere çekildiği zaman 5.6'dan daha az bir çekeri var. Şurada çeşitli ağırlıklarda kurşunlarım var. Bunları suyun durumuna göre kullanıyorum. Yem olarak da turnaya tabi bunları kullanıyoruz. Atçek yemlerini kullanıyoruz ama levrek için ve burada roach denilen bir balık var. Biraz sonra onu yakalamaya gideceğim ben. Onu yakalamak için de canlı yem kullanılıyor. En bilindik canlı yem de solucan. Ben bunları canlı olarak satın alıyorum. Çünkü burada solucan çıkartmamız zor. Hava sıcaklığı çok düşük olduğu için solucanlar çok dibe iniyor. Dipten de solucanları sökmek çok zor. Dolayısıyla ben bunları satın alıyorum. Çok da fazla pahalı bir şey değil. 50 tanesine 3 euro mu öyle bir şey bir para ödemiştim. Şöyle bir şey canlı olarak geliyor bunun içerisinde. Ben bunu yaklaşık bir ay, 1,5 ay önce aldım. Yeni geldiğimde. Halen canlı içerisinde var. Bir diğeri de bizim Türkiye'de kullandığımız yemlerden bir tanesi. Bu bildiğimiz mısır arkadaşlar. Haşlanmış mısır. Haşlanmış mısırı bunun içerisine koyuyorum. İğneye takıp atıyorum bazen. Şimdi bu kadar. Suyun kenarında görüşürüz. Şimdi evden çıktım. Size de etrafı böyle hafiften göstermek için işte kamerayı açayım dedim. Gölün kenarına gidiyorum şimdi. Bir sürü de araba gelmiş. Hemen evin yanında bir tane restoran var. O restoranda da öğle yemeği yiyecekler büyük ihtimal. Dolayısıyla çok fazla araba gelmiş. Bu kadar çok insan olduğu zaman hoşlanmıyorum açıkçası. Türkiye'deyken alışmıştık buna ama 1,5 ayda insan değişiyor inanın. Burada çok fazla insan olduğu zaman geriliyoruz. Ne yazık ki öyle. Şurada sauna yazıyor. Strand ne demek bilmiyorum. Büyük bir ihtimal bridge'den bahsediyor, köprüden bahsediyor, iskeleden bahsediyor benim balık tuttum. Burası böyle işte. Şurada yazın düğün falan yapıyorlar. Düğündü, nişandı. Gölü zaten görmeye başladınız. Şu sağ tarafta da yine bir etkinlik falan yapıyorlar. Bir tane sauna var orada. Benim kayınpederin doğum günü de 70. doğum günü de burada olduydu. Güzel bir yer aslında. Yani Finlandiya'nın doğasını ben çok seviyorum. Ağaçlar, havası temiz. Her yerde ağaç var. Yani bir 50 metre 60 metre yürüdüğünüzde çoğu yerde ormana ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Gölde çok sakin. Tam düşündüğüm gibi herhangi bir dalgaydı, rüzgardı yoktu. Gölün bu kadar sakin olmasının sebebi de gölün donacak olması. Genellikle göller donmaya başladığında burada orada bir tane balık oynadı gördüm. Bilmiyorum kameraya yansıdım ama orada bir tane balık vardı. İyi ki turna takımlarımı da getirmişim. Bakalım roş tutamazsak turnaya döneriz ama gerçi turnanın da zamanı değil. Yani turna genellikle sabah saat güneş doğduktan sonra ki güneş burada 8.30'da falan doğuyor. 8.30'dan 11'e 12'ye kadar yapar. Şu an saat bilmiyorum da 12 civarı. İşte şurası da iskele. Benim iskelenin başlangıcı. Şu karşı kıyıda da işte tekneler mekneler var ama ben burada hiç başka balıkçı görmedim. Demek ki Finlandiya'da bu gölde en azından kışın balık tutan tek deli benim. Çünkü hava bayağı soğuk oluyor sabahları falan. Neyse en azından geldik. Şimdi göl kenarına geldim işte. Yemi taktım, solucan taktım. Küçük sinek oltam var roach avlayacağım için. Bu bir dip oltası. Şurada da 40 gramlık kurşunum var. Bakalım oltaya atalım. Oltaya attıktan sonra görelim ne olacak. Şimdi iyi bir vuruş aldım. Bakalım çekip bakacağım. Üzerinde balık var mı yok mu?
Evet. İşte roach dediğimiz kızılgöz denilen balık bu. Gördüğünüz gibi. Çok fazla buna can çekiştirmeden hemen kancadan çıkartacağım ben. Balığımız bu. Bu balık zaten bundan daha başka büyümüyor ama ben bunu zaten geri salacağım. Çok fazla sevilen, yenmesi istenilen bir balık değil. Dolayısıyla bunu geri salacağım. Video kaydı falan yaparken, sizlerle konuşurken oltanın ucuna bakamıyorum diye oltanın ucuna zil bağladım. Şimdi biraz önce biraz vuruş aldım ama şu anda durdu tabii ki. Şimdi belki duymuşsunuzdur. Yani klasik kızılgöz roach vuruşu bu. Hafiften vuruyor, duruyor, tekrardan vuruyor. Eğer bu bir levrek olsaydı inanın şu an o olta orada dik duruyor olmazdı. Direkt o oltayı, yani zaten bir yere sabitlemedim ben onu, sadece dayadım oradaki oduna, görüyorsunuz. Oradan düşürürdü zaten, bu bildiğiniz klasik roach vuruşu. Yani size sadece zil, evet gördünüz yine vurdu. Evet sanırım aldı gibi. Gidip kontrol edeceğim şimdi. Evet. Gidip kontrol edeceğim, aldıysa çekelim. Bir şeyler var gibi, bakalım ama büyük değil. Evet, klasik roach tahmin ettiğim gibi olmuş. Yine aynı boyutta. Biraz önce tuttuğumdan biraz daha büyük aslında bu. Şöyle göstereyim size. Hemen can çekiştirmeden çıkartalım şunu, zaten direkt ağzının kenarından yakalanmış. Bu balığa aslında daha önceden bir turna saldırmış. Niye, nasıl anlıyorsun diye bunu soracak olursanız, şurada böyle görüyorsunuz pullarında eksilme var vesaire vesaire. Hemen can çekiştirmeden ben bunu salacağım. Zaten dediğim gibi bahsettim ama buna kesinlikle bir turna saldırmış, yani burada daha önceden saldırmış ve iyileşmeye başlamış şu bölgede. Onu tekrardan salacağım ben can çekiştirmeden. Bay bay. Oltayı tekrardan yemledim, attım. Kızılgöz tutmanın aslında bir güzel yanı da şu. Kancadaki solucanı 2 defa 3 defa kullanabiliyorsunuz. Çünkü balık bir sazan gibi değil, bir başka bir balık gibi değil. Yani alıp midesine, evet bu sırada tekrardan bir vuruş aldım. Midesine götürmüyor. Ağzının kenarında takılı kalıyor. Çıkardığınız zaman kancayı tekrardan kullanabiliyorsunuz. Güzel yanlarından bir tanesi bu. Evet, alıyor galiba şu an. Hatta almış bile olabilir. Biraz daha bekleyeceğim. Bu sırada ilk tuttuğum balık nasıl söyleyeyim size. Normalde balık kancaya yakalandığı zaman alt dudağının oradan yakalanıyor. Oradan çıkarması çok daha kolay. Ama ilk yakaladığım balık bu sefer kanca üst taraftan, yani kafasının oradan üst taraftan yakalanmış. Oradan da çıkartırken kan geldi. Evet, iyi bir vuruştu. Kan geldi. Dolayısıyla yani eğer bir balık kancadan çıkartırken kafasından vurulduysa kancaya ve çıkartırken kan geldiyse %90 ihtimal zaten o balık ölecek. Ki roach zaten çok böyle bir şeyde değil, ne derler, güçlü bir balık değil, kolay ölebilen bir balık. Dolayısıyla onu geri suya salmadım. Fazla da can çekiştirmemek adına öldürdüm onu. Öldürdükten sonra da şurada belki görüyorsunuz, şöyle parmağımın ucunda göstereyim. Şurada bir tane şamandıram var. O şamandıraya taktım onu. Üçlü kancam var, orada taktım. Onu da turna için bekletiyorum. Turna çünkü zaten doğal habitatında da bu kızılgöz balıklarını yiyen avcı bir balık turna. Dolayısıyla onu da ona taktım. Bekliyorum bakalım. Gölün başlangıcı burası aslında. Göl şu an gösterdiğim yerde başlıyor. Burası da hemen başlangıcı. Yaklaşık 200-300 metre sonrası bura. Göl şu tarafa doğru uzuyor. Bayağı bir uzuyor. Büyük bir göl burası. Dragsfjord Gölü adı buranın adı. Bakın 2 tane kayık var. Yani bu kayıkları kullanması da çok zor değil. Bunlara elektrik motor bağlıyorlar. Elektrik motorla kolay bir şekilde sürüş yapabiliyorsunuz. Ama sıkıntılı yan şu.
Eğer olur da elektrik motor bozulursa ya da başka bir şey olur da elektrik motor çalışmaz ise kürekle çekmek zorunda kalırsınız ki kürekle çekmek inanın o kadar kolay bir iş değil. Yani bir de rüzgar varsa kürek çekmeyi bıraktığınızdan sizi iyice açığa götürüyor. Bayağı sıkıntılı. Yani alışık olmanız gerekiyor. İdman yapmanız gerekiyor. Küreğe alışmak için. Eğer kürekle çekmeyi biliyorsanız elektrik motor zaten sıkıntı değil. Şimdi şu oltayı çekeceğim ben. Çektikten sonra bakalım neler var neler yok. Oradan ötüp ötüp duruyor. Büyük bir tane yine roach. Bakalım. Roach. Yine göreceğiniz üzere. Ama bu diğerinden biraz daha büyük. Evet, diğerinden bayağı büyük. Yani bu balık hakkında biraz bilgi vermek gerekirse bu balık burada ekosistemi bozan balıklardan bir tanesi. Çok fazla ürüyor ve diğer balıkların da üremesini engelliyor. Dolayısıyla bu istenmeyen bir balık. Normalde filmler bunu yakaladığı zaman kedilere falan veriyorlar. Ama benim kedim yok. Aynı zamanda bir hayvana da işkence etmek istemiyorum. Yemeyeceğim balığı alıp çöpe atmak istemiyorum. Dolayısıyla yakaladığım zaman bunları geri salıyorum. Oltanın üstündeki solcanı değiştirdim. Attım oltayı. Arkada da görüyorsunuz zaten. Durum böyle. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa Finlandiya hakkında, evet vuruyor. Aldı büyük ihtimal. Yani Finlandiya hakkında merak ettiğiniz bir şeyler olursa bana her zaman bu videonun altına ya da mail adresime ya da Facebook'tan, Instagram'dan bana ulaşarak soru sorabilirsiniz. Her zaman size yanıtlarım. Vakit bol, olabildiğince cevap atmaya çalışırım sizlere. Eğer istediğiniz, video çekmemi istediğiniz bir konu varsa onu da belirtebilirsiniz. Onun üzerinden de çekerim. Evet, yine geliyor bir şeyler. Tekrardan geldi bir roach. İşte burada. Yani dikkat ederseniz hepsi aynı büyüklükte, standart bir balık. Şöyle göstereyim size. Kızıl göz denmesinin sebebi de sarhoş gibi bakıyor zaten, gözler kıpkırmızı. Ondan dolayı da kızıl göz adı veriliyor. Kamera kayıtta değilken, daha doğrusu açmayı unuttum. Başka bir roach daha yakaladım şöyle. Yine standart bir balık. Bu 5. oldu sanırım. 12:20 geçe göl kenarına gelmiştim. Şu an saat 2:30. Burada 1 saat sonra hava kararacak. Ben de bayağı üşüdüm. Ellerim falan donmaya başladı hafiften. Bugünlük balık avımızı burada bitiriyoruz. Özet olarak 5 tane roğuş tuttuk 2 saatte. Aslında güzel sayılabilir. Eğlendik. Güzel oldu. Sizlere biraz bilgilendirme yaptık. Bu videoyu burada kapatacağım. Eğer videolarımız, kanalımız hoşunuza gidiyorsa videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Finlandiya'dan hepinize selamlar.